Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha karşınızdayım. Bugün bir gramer öğreneceğiz yine. Bugünkü gramerimiz bir zaman eki. Bugün bir zaman ekini öğreneceğiz arkadaşlar. Bu zaman ekimiz verbe yani donksaya, fiile, ad, od. Geçmiş zaman eki. Noun'a ise iot ve yot şeklinde gelecek arkadaşlar. Hadalı fiillere ise had şeklinde göreceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi bu ekimiz geçmiş zaman eki, geçmişte olan bir olayı ya da durumu anlatırken kullanılıyor. Yani bugün Korece'de geçmiş zaman ekini öğreniyoruz artık arkadaşlar. Evet. Şimdi bir ad var dedik, bir od var dedik. Bunlar fiillerle kullanılanlar. Bir de isimlerle kullanılanlar var dedik. Önce fiillerle kullanılanlardan başlayalım. Nerede assoyo, daha doğrusu nerede ossoyo kullanacağız. Ama ikimiz zaten oyo ile bittiği için ad ve od olarak geçiyor. Şöyle ki adı eğer kelimenin son ünlü harfi a ya da o ise ad ekini getiriyoruz. Eğer kelimenin son ünlü harfi, bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Kelimenin son ünlü harfi diyorum. Kelime ünsüz bir harfle de bitmiş olabilir. O yüzden kelimenin içerisindeki son ünlü harfi bulmamız gerekiyor. Eğer kelimenin son ünlü harfi a ya da o ise ad ekini getireceğiz kelimemize. Peki od'u ne zaman kullanıyoruz? Eğer kelimenin son ünlü harfi a ya da o dışındaki ünlü harflerse od ekini getireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu zaten uygulamalı olarak göreceğiz. O zaman daha fazla pekişecek. Ama bunu unutmayalım arkadaşlar. Daha önce de a ve o ekini başka eklerde a ve o harfini başka eklerde görmüştük. Gene bizim için ayırt edici bir özellikti. Biraz önce de dediğim gibi hadalı kelimelerimizi, hadalı fiillerimizi hessoyo olarak göreceğiz. Bu ekin bir de isimlerle kullanımı var. Biliyorsunuz isim cümlesi bitirme ekimiz ieyo ve yeyo, yani kelimenin ünlü harfle bitmesi ve ünsüz harfle bitmesiyle alakalı bir şeydi. Ieyo ile biten kelimelerimize iossoyo yani iot, yeyo ile biten kelimelerimize ise yot yani yossoyo ekini getireceğiz arkadaşlar. Evet, bırakayım şöyle kenara. Şimdi biraz bunların yazılımına bakalım. Nasıl yazıldıklarını inceleyelim. Dedik A, O'ya göre geliyorlar, gidiyorlar. Bir inceleyelim bakalım neymiş. Evet, şimdi kada biliyorsunuz bu dağ ve hadalardaki dağları da atıyoruz. Kada dağa attık. K kaldı kelimenin kökü. A'la bitiyor. A'la bitiyorsa assoyu alacak. Yani at ekini alacak. Yazmışım kenara ama şimdi kada A ile bitiyor. A'lı bir ek alıyor. Bunu assoyo şeklinde yazmıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki bir tane A'yı kullanıyoruz. Şöyle defterimde kağıdımı da düzelteyim. Tek A'yı kullanıyoruz. Şuraya yazayım. Kassayo şeklinde yazıyoruz bunu. Bir de bunun sımnidalı şekli var. Biliyorsunuz saygı belirten ekle kullanım var. Onu da yazalım. Geçmiş zamanla sımnida nasıl birlikte yazılıyor? Onun için farklı bir kalem kullanayım. Onu ise şöyle yazıyoruz. Kasımnida. Onu da bu şekilde yazıyoruz. O da gelmek, o harfiyle bittiği için ad ekini alıyor yine başta söylediğim gibi. Bu da o ve a yan yana geldiği için onlar da birleşiyorlar kendi aralarında. Bu şekilde. Vassoyo. Vassoyo oluyor bu da.
Peki bunun sımnidalı hali nasıl? Vassımnida. Vassımnida şeklinde yazabiliyoruz. Poda bakmak, görmek. O da o ile bittiği için ad ekini alıyor. Assaya, ossoya'yı alıyor. Ama o da gibi, vassaya olduğu gibi buradaki o ve a yine birleşecekler. Onlar da bize passoyo olacaklar. Passoyo. Peki onun nasıl sımnidalı yazımı? Passımnida. 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 Mogda yemek. Daha yattığım zaman mog kalıyor elimizde. O'yla ama yandan olanla. O yüzden ne dedik? A ve O dışındaki harflerde, ünlü harflerde ossoya'yı kullanıyoruz. O yüzden mogossoya olacak. Mogossoyo. Evet, bakalım. Bunun nasıl sımnidalısı? Mogossimnida. Mogossimnida şeklinde. Peuda öğrenmek demek. U ile bitti. O yüzden ot yani ossoya ekini alacak. Buradaki U ve buradaki O yine birleşecekler arkadaşlar. Yazımı şöyle olacak. Pevossoya. Pevossoya olacak arkadaşlar. Bakalım onun sımnidalısı nasılmış? Pevossimnida. Pevossimnida şeklinde yazılıyor. Kongbahada ders çalışmak, hadalı bir eylem. Ne olacak? Head gelecek yani hessoya olacak. Yazalım. Kongbu hessoyo. Sımnidalısı nasıl olacak bakalım. 공부 했습니다. Arkadaşlar, 공부했습니다. Kiyoka'da hatırlamak. Hada olduğu için o da 했어요 olacak. Bakalım nasıl oluyor. 기억했어요. Hatırladım. 기억했어요. Sımnidalısı nasıl olacak? 기억했습니다. Evet arkadaşlar, böyle birlikte yapalım istedim, birlikte yazalım istedim. Çünkü daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Hem görmüş olursunuz harflerin birleşimini de. Gördüğünüz gibi odada, vassayo, podada, passayo şeklinde, pevossoyo şeklinde harflerimizin de birleşme noktaları vardı. Onları da görelim istedim. Şimdi devam ediyoruz. Tabii ben açabilirsem. Evet, örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi alalım kalemimizi elimize. Evet, 한국말을 yani Korece 배웠어요 diyeceğiz. 배웠어요. Korece öğrendim. Çek kitap 읽었어요 diyeceğiz. 책을 읽었어요. 어젯밤에 눈이 내렸어요. Şimdi normalde nerida düşmek, inmek, kar için kullanılıyor. Yağmur için de kullanılıyor. Şimdi bu i değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buna ot eki gelecek. Ot eki gelecek. Bu ot eki geldiğinde bu ikisi birleşerek bize bu harfi verecek. Biz de neryosoy şeklinde yazıyoruz bunu. Buraya da dikkat edelim. Pam yoldu şiye, gece 12'de yattım diyelim. 잤어요. çada, uyumak. Pam yoldu şiye 잤어요. Gece 12'de uyudum.
Evet, örneklerle devam ediyoruz. 밥을 많이, yemeği çok yedim. 먹었어요. 먹었어요. 어제 친구와 같이 영화를, dün arkadaşımla birlikte film izledim. 봤어요. 아까 커피를, biraz önce, az önce kahve içtim. 마셨어요. Bu da maşida biliyorsunuz. İçmek. Maşida. Da'yı attıktan sonra bunda da i kalıyor. O da o ekini aldığı için şossoy oluyor. Maşossoy oluyor arkadaşlar. Evet. 아침 운동을, sabah sporu yaptım. Hada yani 했어요. Evet, gördüğünüz gibi geçmiş zamanda basit, hangisinin kullanıldığını öğrendikten sonra çok bir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Peki isimlerle kullanımı nasıl? İsimlerle kullanımında ise çoğunun kica, kica gazeteci demek. Gazeteciydim diyeceksek mesela kica yeyo deseydim gazeteciyim olurdu. Ama ben eskiden gazeteciysem isimlerle birlikte ne dedim? İyeyo'ya iyossoyo, yeyo'ya da yossoyo kullanacağız. Bu ünlü harfle birlikte bittiği için kicayossoyo diyeceğiz. Gazeteciydim. 어제는 일요일 yani pazar, dün pazardı diyeceğim. Ünlü harfle bittiği için bu eğer bugün olsaydı 일요일이에요, 이에요 diyecektim. Ama dün olduğu için 이었어요 diyeceğim. 일요일이었어요. Dün pazardı diyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi soru cevaplarımıza da bakalım. Böylece bitirmiş oluruz. Hem soru nasıl soruluyor, cevap nasıl veriliyor onu da görelim. 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? Dün ne yaptın? 했어요. 공원에서 운동했어요. Parkta spor yaptım. 어제 뭐 먹었어요? Dün ne yedin? 피자를 먹었어요. 피자를 먹었어요. Pizza yedim. Gördüğünüz gibi sorumuzu da geçmiş zamanla sorduk. Cevabımızı da tabii ki geçmiş zamanla verdik. Anlaşıldığı üzere bu da oldukça basit bir ekti Korece'de. İnanıyorum ki derslerde ilerledikçe aslında korkulacak bir şey olmadığını da görmüş oluyorsunuz. O yüzden bu derslikte bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.